Hesap yapmışlar bir makalede, Jüpiter'in içine 1000 tane dünya sığıyor demişler. Dünyanın büyüklüğünü görüyorsunuz değil mi? O kadar büyük ki bütün savaşlar, anlaşamamazlıklar bu küçücük dünya için oluyor. Sonra başka hesap yapmışlar. Demişler ki Güneş'in içine de 1300 tane Jüpiter sığıyor demişler. Dünya ne oldu? İyice küçüldü mü? Daha sonra bir tane yıldız var. Uyusuti yıldızı. Duydunuz mu hiç? Uyusuti yıldızının içine de kaç tane güneş sığıyormuş biliyor musunuz? 5 milyar tane de güneş onun içine sığıyor. Şimdi şu gezegende bazen başımıza bir şey geliyor, çok büyük görüyoruz ya. Şu genişleyen kainatta sadece keşfedilen rakamlara baktığında Allah Azze ve Celle'nin kainatı tesbih taneleri gibi çevirdiği çok aşikar değil mi? Şimdi ben burada işin azametini anlatmaya çalışıyorum. Yoksa işin azameti benim anlattığımdan çok daha büyük. Yani semadaki yıldızlar yeryüzündeki kum tanelerinden çok daha fazla. Böyle bir kainatta, böyle bir evrende yaşıyoruz. Bak inanılmaz bir kudret, inanılmaz bir güç yani. Şimdi böyle bir kainatı bir insan şu akıl gözüyle baksa, şu ifadeyi söyler mi? Ha bir gezegen yaratmış, ha bir zerre. Arasında hiçbir zorluk farkı yok. Hiçbir kolaylık farkı da yok. Yani zorluk ve kolaylık diye Allah Azze ve Celle'ye bir şey isnat edemezsin. Şimdi bu işler mülk cihetinden bakılınca zor görülüyor. Önce şu tabiri bir kullanayım. Mülk cihetiyle melekut ciheti diye bir kavram var. Mülk, mal mülkten aklınıza gelsin, görünen yüz demek. Melekuttan, melekten aklınıza gelsin, görünmeyen. Yani benim ruhum nedir? Melekuttur. Bedenim nedir? Mülk cihetidir. Şimdi önümde bir bilgisayar olsa, şu tableti ele alalım. Önümde de bir klavye. Bunun mülk ciheti nedir biliyor musunuz? Benim ekranda gördüğüm fotoğraftır, videodur, resimdir. Bunun mülk cihetidir. Zamana ihtiyaç duyar, değişir, eder. Tuşlara basmam için bir sıra gereklidir. Ama bir de bunun melekut ciheti var. Nedir? Programıdır. İşte eşyada nasıl böyle mülk melekut ciheti varsa, kainatın tamamında var. Mülk cihetinden baktığında yıldız ile zerre, aman ya Rabbi bunlar nasıl yaratılabilir, nasıl idare edilebilir diye şaşırıyorsun. Ama melekut cihetine indiğinde her birisine esma öyle bir tecelli ediyor ki şu bilgisayarın program ile bir karınca yuvası yapması veyahut aynı program ile koskocaman bir şato yapması arasında hiçbir zorluk farkı olmadığı gibi Allah'ın mülk cihetinden idare ettiği kainatta ha bir zerre yaratmış, ha Uysuti yıldızını yaratmış, ikisinin arasında zerre kadar fark mevcut değildir. Şimdi okyanus bir balon mu taşırken daha çok yorulur yoksa bir savaş gemisi taşırken mi? Fark yok ki, su yani. Allah'ın sünnetullahı, kaldırma kuvveti, ikisi içinde bir zorluk farkı yok. Peki güneş ağaçlara ışığını yetiştirirken yorulur mu? Hangi ağaçta daha çok yorulur? Bir farkı yok. Onun ışık şuaları, hüzmeleri her yere aynı anda aynı şekilde ulaşır. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kudretini tam idrak edersek, İsmi kayyumu tam idrak edersek, Allah'ın her yere istediği gibi yetiştiğini, zerreyle yıldızı aynı anda yaratabileceğini, hadsi kat'i ile böyle bir anda, bir aydınlanmayla anlarız. İşte bizim aklımızdaki bütün soru işaretlerinin cevabı karşıdan duyacağım bir cümle değil. Hepsinin cevabı bu altyapılar. Bunları bildiğimizde o soruları sormaya bile ihtiyacımız olmayacak. Bir çiçek ile baharı, bahar ile cenneti yaratmak arasında zerre kadar fark yok.